Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sadece 3 adet beze ile kat kat muhteşem bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı suyu ılıtalım ve uygun bir kaba alalım. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru mayayı ekleyerek maya eriyene kadar karıştıralım. Bunu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 1-2 dakika bu şekilde pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hazırladığım hamuru aynı kaba alarak üzerini kapatıyorum ve kendi halinde mayalanması için bekliyorum. Mayalanan hamuru tekrardan tezgah üzerine alarak yoğuralım. Üç eşit beze olacak şekilde hamurumuzu keselim ve yuvarlayalım. İç harcı için 2 adet kuru soğanı bolca zeytinyağında kavurdum ve üzerine ekşimik ekliyorum. Evet, lorum tuzsuz olduğu için tuz ve karabiber ilavesi yaparak karıştırıyorum. Mutlaka kavrulmuş kuru soğan kullanın. Gerçekten muhteşem bir lezzet veriyor. Bezelerimize hafif un serperek açalım. ...40-50 santim büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Evet, 3 bezeyi de açarak hazırlayalım. ...150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ile karıştırarak üzerlerine dökelim ve her tarafına gelecek şekilde sürelim.
Evet, 2 tane bezeyi üst üste alalım. İlk harcımızı ikiye bölerek yarısını üzerine alalım ve her tarafına gelecek şekilde elimizle yayalım. Üçüncü bezeyi de üzerine alalım. Loru üzerine alarak her tarafına gelecek şekilde tekrardan yayalım. En üstteki bezeyi kare olacak şekilde katlayalım. Her katladığımız kenara da mutlaka yağ sürelim. İkinci bezeyi de ilk bezenin üzerine katlayalım. Ve her katladığımız kenara mutlaka yağ sürmeyi unutmayalım. Bu sürdüğümüz yağ hamurumuzun kat kat tel tel ayrılmasına yardımcı olacak. Evet, yağladıktan sonra son katımızı da katlayarak kare haline getirelim. Kalan yağı en son üzerine ve altına sürelim. Ve 10 dakika bu şekilde üzeri kapalı bir şekilde dinlendirelim. Evet, tepsiye alarak elimizle hafif bir şekilde açalım. İnceliğini nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, tepsi boyutuna getirmenize gerek yok. Yeteri kadar incelikte olması yeterli olacaktır. Üzerine bir adet yumurtayı biraz süt ile çırparak sürelim. Her tarafına gelecek şekilde sürmeye dikkat edelim. Evet, üzerine çatal ile izle yapalım. Keskin bir bıçak ile üzerlerini hafif bir şekilde keselim. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, pişen böreğimizi fırından çıkartalım ve kendi halinde ılımaya bırakalım. Evet, ılıkken veya soğukken dilimlemeye çalışın. Benim fazla vaktim olmadığı için hafif sıcakken dilimler halinde kesiyorum. Her katı ayrılan tel tel
Muhteşem lezzetli bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun.